Merhaba. Perilerin Bahçesi'nde bugün günün konusu bölgenize uygun Trabzon hurması seçimi nasıl yapılır ve Trabzon hurması nasıl dikilir? Öncelikle yapmamız gereken bölgenize uygun hangi Trabzon hurması çeşidini dikmeliyiz? Bahçeniz için doğru Trabzon hurması seçimine geçmeden önce Trabzon hurmaları hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Bahçeniz için doğru Trabzon hurması çeşidi hangisi sorusunun cevabına geçmeden önce sizlerle dünyadaki Trabzon hurması çeşitleri hakkında bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle en yaygın olan ve en çok dikimi yapılan Trabzon hurması çeşidi Asya Trabzon hurması çeşitleri. İkinci olarak hibrit Trabzon hurması çeşitleri ve üçüncü olarak da Amerikan Trabzon hurması çeşitleri. Peki bu Trabzon hurması çeşitlerinin özellikleri nelerdir? Asya Trabzon hurması çeşitleri kaliteli, lezzetli, iri çeşitleri olan ve genellikle sıcak bölgelerde yetiştirilen Trabzon hurması çeşitleridir. Hibrit Trabzon hurması çeşitleri ise Asya Trabzon hurması çeşitleriyle Amerikan hurması çeşitlerinin melezlenmesiyle ortaya çıkan çeşitlerdir. Hibrit çeşitler Amerikan Trabzon hurması çeşitlerinin uyumu ve soğuğa dayanıklılığını, Asya Trabzon hurması çeşitlerinin ise kalitesi ve lezzetiyle ortaya çıkmış çeşitlerdir. Üçüncü olarak Amerikan Trabzon hurması çeşitleri. Amerikan Trabzon hurması çeşitleri genellikle çok soğuk bölgelerde yetiştirilen Trabzon hurması çeşitleridir. Amerikan Trabzon hurması çeşitleri uyumlu ve çok soğuğa dayanıklı Trabzon hurması çeşitleridir ve meyve iriliği küçüktür. Evet, Asya Trabzon hurmalarıyla başlamak istiyorum. İlk çeşidimiz Great Wall çeşidi. Bu çeşidimiz Asya Trabzon hurmaları çeşitleri arasında soğuğa en dayanıklı çeşittir. Eksi 22 santigrat dereceye kadar dayanır. Yani bölge 6'dan bölge 10'a kadar rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Bu çeşidimiz ise Asya Trabzon hurması çeşitleri arasında yer alan Rosso Brillante çeşidi. Bu çeşidimiz bölge 7'den bölge 10'a kadar yetiştirebileceğiniz bir çeşit. Matsumoto Wazebuyu çeşidi. Bölge 7A'da rahatlıkla yetişen bir çeşit. Asya Trabzon hurması çeşitleri arasında yer alan ve ülkemizde yerli hacıya olarak bilinen çeşidimiz bölge 7A'da rahatlıkla yetişmekte. Yine bu çeşidimiz de lotus anaç üzerine aşılanmış bir Asya hurması Jiangxi çeşidi. Burada görmüş olduğumuz çeşidimiz Asya Trabzon hurması Jiro çeşidi. Bu çeşidimiz Asya Trabzon hurması çeşitlerinden olan Kaki tipo çeşidi. Genel olarak baktığımızda Asya Trabzon hurmalarının bölge 6'dan bölge 10'a kadar yetiştiğini görüyoruz. Perilerin Bahçesi içerisinde Asya, Amerika ve hibrit çeşitlerinin yaklaşık 30'a yakın çeşidi bahçemizde bulunmakta. Eğer bahçenizin bulunduğu nokta bölge 7, bölge 8, bölge 9 ve bölge 10'da yer alıyorsa Asya Trabzon hurması çeşitlerini rahatlıkla dikebilirsiniz. Soğuktan etkilenmeyecektir. Bu deneyimim Perilerin Bahçesi içerisinde yer alan Asya Trabzon hurması çeşitleri yaklaşık 4 yıldır bahçemiz içerisinde yetişmekte. Benim temel dayanağım bu 4 yıl içerisinde yetiştirmiş olduğum Asya Trabzon hurması çeşitlerinin bahçemde yetiştirmiş olduğum ve gözlemlediğim
sonuçları burada sizlere iletiyorum. Yetiştirmiş olduğum Asya Trabzon hurması çeşitleri arasında yalnızca Hanapuyu çeşidi ilk 2 yıl yeni sürgünleri soğuktan öldü ve yeni sürgünler oluşturdu. Bu oluşan yeni sürgünler şu an sorunsuz bir şekilde büyümekte. Yani netice olarak Hanapuyu çeşidi haricinde diğer çeşitlerde 4 yıllık gözlemlerim neticesinde herhangi bir soğuktan etkilenme söz konusu olmadı. Çeşidimiz Hanapuyu Trabzon hurması çeşidi. Bölge 7A'da soğuktan en çok etkilenen çeşidimiz bu. Bu yaklaşık 4. yılı görmüş olduğunuz gibi bu yıl ekstrem soğuklar olmasına rağmen yaklaşık eksi 22 dereceyi buldu soğuklarımız. Ve bu Trabzon hurması da bu bölgeye uyum sağlayarak rahatlıkla bölge 7A'da yetiştirebilirsiniz. Asya Trabzon hurması çeşitlerinden sonra şimdi de sizlerle paylaşmak istediğim Trabzon hurması çeşidi hibrit çeşitlerden olan ilk çeşidimiz Kuraroman Hoş çeşidi. Hibrit çeşitler az önce de ifade ettiğim gibi Amerikan Trabzon hurması çeşitlerinin soğuğa dayanıklılık ve uyum özelliğine, Asya Trabzon hurması çeşitlerinin ise kalite, lezzet ve iriliğin ile bir araya gelmiş, harmanlanarak çok özel çeşitler ortaya çıkmıştır. Yine Kuraroman Hoş çeşidi bu çeşitlerden biri. Hibrit çeşitler bölge 5'ten bölge 9'a kadar rahatlıkla yetiştirebileceğiniz çeşitler. Bu çeşidimiz bölge 6, 7, 8, 9 ve 10'da rahatlıkla yetiştirebileceğiniz bir çeşit. Bu görmüş olduğunuz çeşit hibrit çeşitlerden Nikitas hibrit çeşidi. Çok önemli bir çeşittir ve dünyada oldukça fazla dikimi yapılan bir çeşittir. Bölge 5'ten bölge 9'a kadar rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Dediğimiz hibrit çeşitlerden olan Pencap Senceava çeşidi geçen yıl aşıladığım bir çeşit. Şöyle aşı noktasını da size göstereyim. Bu çeşidimiz bölge 6'dan bölge 9'a kadar rahatlıkla yetiştirebileceğimiz bir çeşit. Yine bir başka hibrit çeşit. Geçen yıl aşıladığım bir çeşit. Çeşit ismi Dar Sofiki çeşidi. Bölge 5'ten 9'a kadar rahatlıkla yetiştirebileceğiniz bir çeşit. Bu Amerikan Trabzon hurması çeşitlerinin en büyük özelliği soğuğa çok dayanıklı çeşitler olmasıdır. Amerikan Trabzon hurması çeşitlerini bölge 5'ten bölge 9'a kadar rahatlıkla yetiştirebileceğiniz çeşitlerdir. Uyumlu ve soğuğa çok dayanıklı olmaları soğuk bölgelerde yetiştirmemize imkan sağlayan çeşitlerdir. Amerikan hurması çeşidi Lihman Delight'ı 3 yıl önce Virginia anaç üzerine aşıladım. Dolayısıyla bölge 5'e kadar rahatlıkla yetiştirebileceğimiz bir Trabzon hurması çeşidi. Özellikle bölge 5'te Lihman Delight'ı ve Amerikan hurmalarını yetiştirmek istiyorsanız Virginia anaç üzerine aşı yapmanız gerekiyor. Çünkü Virginia Trabzon hurması anacı eksi 35'e kadar dayanan soğuğa çok dirençli bir anaçtır. Dolayısıyla bölge 5'te Amerikan hurması çeşitlerini yetiştirmek istiyorsanız Virginia anaç üzerine aşılamanız gerekiyor. Ancak bölge 6, 7, 8, 9 buralarda yetiştirmek istiyorsanız Amerikan Trabzon hurması çeşitlerini böyle durumlarda Lotus anaç üzerine Amerikan hurmasını aşılayabilirsiniz. Bu çeşidimiz G78 çeşidi siyah Amerikan hurması 3 yaşında Virginia anaç üzerine aşılı. Yine bu Trabzon hurması çeşidini de bakın aşı noktamızı da görüyorsunuz. Bölge 5'ten bölge 9'a kadar rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Soğuğa oldukça dayanıklı bir çeşit. Çeşidimiz Lotus anaç üzerine
aşılanmış Barbara Bulaş çeşidi, Amerikan hurması çeşidi. Yine bölge 5'ten bölge 9'a kadar yetiştirebileceğiniz bir çeşit. Amerikan hurması çeşitlerinin en önemli özelliği Asya Trabzon hurmaları ve hibrit Trabzon hurması çeşitlerine göre gövdede çok sayıda görmüş olduğunuz gibi dal veriyor bu şekilde. Amerikan hurmalarına bu şekilde rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Asya Trabzon hurması ana gövde üzerinde bu kadar dal vermiyor. Ancak Amerikan hurmaları bu şekilde çok dal vermekte. Çeşidimiz Amerikan hurması çeşitlerinden yine Early Cevel çeşidi. Bölge 5'ten 9'a kadar yetiştirebileceğiniz bir çeşit. Lotus anaç üzerine aşıladığım bir çeşit. Trabzon hurması dikimi öncesinde sizlerle şu farkındalığı paylaşmak istedim. Burada amacım sizlerin bahçenizin bulunduğu noktanın iklim özelliklerine göre doğru Trabzon hurması seçimi nasıl yapılır? Dünyada yetiştirilen Trabzon hurması çeşitleri ve soğuğa dayanıklık değerleri hakkında sizlerle bilgiler paylaştım. Bu aşamadan sonra yapacağımız işlem, bahçenize Trabzon hurması dikimine karar verdikten sonra öncelikle bahçenizin bulunduğu şehrin hangi soğuğa dayanıklık bölgesinde olduğunu öğrenmek. Bunun için yapacağınız işlem gayet basit. Herhangi bir arama motoruna bitki soğuğa dayanıklık haritası yazdığınızda çıkan tablodan bulunduğunuz şehrin hemen sağında soğuğa dayanıklık değeri yazmaktadır. Örneğin Kırşehirli bölge 7A'da yer almakta. Dolayısıyla bölge 7A'da yer aldığından dolayı Kırşehir ilinde tüm Amerikan hurmalarını, hibrit hurmaları ve Asya Trabzon hurmalarının büyük bir çoğunluğunu rahatlıkla dikip yetiştirebiliriz. Ya da ülkemizin başkenti olan Ankara bölge 8A'da yer almakta. Dolayısıyla bölge 8A'da Amerikan hurmaları, hibrit hurmalar ve Asya Trabzon hurmalarını rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Sizlerle bu bilgileri paylaştıktan sonra doğru fidan seçimi yaptıktan sonra yapacağımız işlem, şimdi bir poşette Trabzon hurmamız var. Bunun dikimini yapacağız. Diğer bir Trabzon hurmamız açık köklü bir Trabzon hurması. Her ikisi de aşılı Trabzon hurması çeşidi. Bunların dikimini birlikte gelin yapalım. Şimdi yapacağımız işlem poşetli fidanımız ve açık köklü fidanımız için ayrı ayrı birer dikim çukuru hazırlamak. Poşetli fidanımızı görüyorsunuz. Yaklaşık 20 santim yüksekliğinde, 10 santim çapında. Demek ki 20 santim, 25 santim derinliğinde, 25 santim çapında bir dikim çukuru hazırlayacağız. Burada görmüş olduğunuz Trabzon hurmamız açık köklü bir Trabzon hurması. Bakın bu Trabzon hurması gayet güzel kılcal kökleri mevcut. Yalnız iki noktada köklerde kesim yapılmış. Burada da kesim yapılmış. Ve şu noktada gördüğünüz gibi bir yaralanma var. Ben bu kısmı kesip çıkaracağım. Görmüş olduğunuz gibi bu kısmı kesip çıkardım. Tekrardan inceliyorum. Bir yaralanma söz konusu değil. Dolayısıyla kılcal kökleri de gayet iyi. Bu fidanımız dikime hazır. Burada açık köklü fidan dikiminde dikkat edeceğimiz en önemli unsur şu.
hiçbir şekilde mümkün olduğunca, bakın bu Trabzon hurmamız hiçbir yerinde kesik yok. Ve gayet sağlıklı. Görmüş olduğunuz gibi kökleri de gayet iyi. Ben hiç dokunmayacağım, kesim yapmayacağım. Burada amacımız şu, mümkün olduğunca köklere dokunmamak. Açık köklü fidanlarda mümkün olduğunca köklere dokunmuyoruz. Bu kökleri, kılcal kökleri ve şu diğer kalın kökleri kesinlikle kesmiyoruz mecbur kalmadıkça. Bu kök topuna göre çukur kazmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi ben yaklaşık ne yapacağım? 30-40 santimetre çapında, 30 santimetre derinliğinde bir çukur kazacağım. Kökleri kesmememin temel sebebi şu. Eğer köklerde kesim yaptığımız zaman topraktaki patojenler dolayısıyla açık olan yerlerden bitkimizin kök bölgesine yerleşecek. Ya da mantar veyahut da bakteri hastalıkları bitkimize bulaşacak. O yüzden mümkün olduğunca kök kısmına dokunmuyorum. Eğer sökümde herhangi bir hasar varsa, kırılma varsa orayı kesiyorum. Onun haricinde kesinlikle açık köklü fidana dokunmuyorum. Olduğu gibi dikimini yapacağım şimdi. Şimdi dikim çukurlarımızı kazıyoruz. Buraya, şu noktaya ben kaplı fidanımızı dikeceğim. Bu çukur bu dikim için yeterli. Açık kök fidanımızı da buraya dikeceğim. Açık kök fidanımızın dikim çukuru birazcık daha geniş olacak. Çünkü köklere zarar vermek istemiyorum. Kaplı fidanımızı dikeceğimiz dikim çukurumuz hazır. Yine burada açık kök fidanımızı dikeceğimiz çukurumuz da hazır. Evet, şimdi yapacağımız işlem dikim çukuru harcına bir miktar perlit, kokopit, torf ve leonarditten oluşan bir dikim harcım var. Bu dikim harcımı görmüş olduğunuz gibi mevcut toprakla karıştırıyorum. Buradan çıkan toprak çok kaliteli bir toprak olduğu için fazla da bu toprağa malzeme eklemek istemiyorum. Dikim harçlarını karıştırıyorum. Kaplı fidanımızı buraya dikimini şimdi yapalım. Kaplı fidanımızı naylonundan çıkarıyoruz.
Ve toprağını mümkün olduğunca dağıtmadan dikim çukuruna bu şekilde yerleştiriyorum. Ve ayağıma hafiften bastırıyorum. Fazla değil yalnız. Ve tekrardan toprak atıyorum üzerine. Bu dikim işlemimiz tamam. Şimdi de bu görmüş olduğunuz açık köklü fidanımızın dikimini yapacağız. Yalnız bu dikimi yapmadan önce mutlaka en az 2 saat, 2,5 saat de olabilir. Bunu açık köklü fidanımızı suda bekletiyoruz. Suda beklettikten sonra bu kökler yeterince suyla dolduktan sonra dikimi yapıyoruz. Ve dikim çukurumuza görmüş olduğunuz gibi bu kökleri kendi haline bırakıyoruz. Kesinlikle birbirine dolaştırmadan toprağımızı atıyoruz. Ve hafiften bastırıyoruz. Biraz daha toprak atıyorum üzerine. Bu şekilde dikimi tamamlıyorum. Şimdi yapacağımız işlem bir miktar, yaklaşık buna bir tatlı kaşığı. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar yavaş salınımlı gübre atıyorum. Buraya da atıyorum yavaş salınımlı gübremizi bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi yapacağım işlem, bu dikimi tamamladıktan sonra bu Trabzon hurmamızı 3 göz üzerinden ya da 4 göz üzerinden, sağlıklı bir göz üzerinden eğimli bir şekilde kesiyorum. Aynı şekilde bu Trabzon hurmamızı da 3 göz üzerinden eğimli bir şekilde kesiyorum. Ve kestiğim noktalara mutlaka aşı macunu, su tut gibi malzemelerle kapatıyorum. Burada sorulması gereken soru şu: neden 3 göz, 4 göz veya da 5 göz üzerinden bunları kesiyorum? Kaplı fidanı da kestim, açık köklü fidanı da kestim. Çünkü fidan söküm yaptırıldıktan sonra açık köklü fidan ya da kaplı fidan yer değişikliği yapıyor. Dolayısıyla köklerle gövde ve dallar arasındaki denge kayboluyor. Köklerin bu dengeyi yeniden sağlayabilmesi için bu tacımızı ne yapmamız gerekiyor? Küçültmemiz gerekiyor. Bu tacı küçültmemiz gerekiyor ki kökler rahatlıkla şu kadar mesafedeki bir gövdeye su ve besin maddelerini taşıyabilsin ve kök gelişimini de tamamlayabilsin. Amacımız burada yeniden köklerin dengeyi sağlayıp baharda sağlıklı sürgünler vermesi. Özellikle kritik bölgelerde yaşıyorsanız, yani ne demek istiyorum? Az önce ifade ettim. Hanafuyu çeşidi bölge 7A'da soğuktan etkileniyor. Bu gibi çeşitlerde yapacağımız işlem şu: buradan 3 tane sürgün verdi. Baharda bu şekilde 3 tane sürgünümüz oluştu. Burada yapacağımız işlem en alttaki sürgünü lider olarak seçmek. Mümkün olduğunca aşı noktasına yakın bir sürgünü lider olarak seçmek. Buradaki amacımız şu: fidancılık genelde sıcak bölgelerde yapılıyor. Dolayısıyla
Perilerin Bahçesi bölge 7 A'da yer alıyor. Bölge 7 ve daha soğuk bölgelerde fidanı yetiştirmeye kalktığımızda fidan sıcak bir yerden soğuk bir yere geldiği için strese giriyor. Dolayısıyla bu gövdenin alışık olduğu iklim sıcak bir iklim olduğu için bizim burada amacımız soğuk bölgede yetişen yeni bir gövde tesis etmek. Yani yeni yetiştireceğimiz gövde mümkün olduğunca aşı noktasına yakın yeni bir gövde yetiştirmek hedefimiz. Böylelikle soğuk bölgeye uyumlu bir fidan yetiştirebilirim. Bu kesimi yaptıktan sonra fidan destek çubuğu ile fidanımızı bağlayacağız. Bunu şimdiden bağlıyorum ki baharda çıkan sürgünleri buraya bu bambu çubuğa bağlayıp kırılmalarını önlemek hedefimiz. Ve şimdi de her bir dikim çukuruna 10 litre can suyu veriyorum. Can suyuna bir miktar hümik asit ilave ediyorum. Ve dikim çukurlarına yaklaşık 10 litre civarı can suyu veriyorum. Her türlü fidan dikiminde, ağaç dikiminde mutlaka can suyu vermemiz gerekiyor. Çünkü toprağın yapısına baktığımız zaman toprağın yapısında %40 ila 60 oranında gözenekler bulunmakta. Bu gözenekler hava ve suyla dolmakta. Özellikle soğuk bölgelerde dikim yaptıktan sonra can suyu vermezseniz o %40, %60'lık hava boşlukları soğuk havanın etkisiyle toprağınızın içinden köklere nüfuz edecek ve köklerin ölmesine neden olacak. Dolayısıyla fidanınız büyümeyecek, ölecek. O yüzden mutlaka dikim sonrası her türlü dikimde ne zaman dikim yaptığınız hiç önemli değil. Mutlaka can suyu veriyoruz. Ve son olarak da mutlaka ve mutlaka yapmamız gereken şey maçlama. Fidanımızı bu şekilde samanla görmüş olduğunuz gibi maçlıyoruz. Maçlama işlemini de yaparak Trabzon hurması dikim işlemlerimizi tamamlıyoruz.